İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik cephesi, Pasifik Okyanusu ve adalarını, Güneydoğu Asya'yı ve Çin'i kapsayan 7 Temmuz 1937 ile 14 Ağustos 1945 tarihleri arasındaki savaşların sürdüğü cephedir. Cephenin 7 Temmuz 1937'de Çin-Japon Savaşı ile açıldığı kabul edilir. Savaşın en önemli olayı Japonya'nın çeşitli ülkelere saldırması sonrasında 7 Aralık 1941'de ABD güçlerine karşı yaptığı Pearl Harbor saldırısıdır. Bu saldırıyla beraber ABD savaşa katılmış ve savaş gerçek anlamıyla bir dünya savaşı halini almıştır. Savaşın en kızgın olduğu dönemlerde Japonların kullandığı veya teoride üretmeyi hedeflediği birkaç tane gizli silah var. Bunlardan 5 tanesini bu videoda inceleyelim. Önce 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren Pearl Harbor saldırısından bahsetmek istiyorum. Pearl Harbor saldırısı, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'nin 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine karşı düzenlediği sürpriz saldırıdır. Bu saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri resmen 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu ve güç dengesi müttefik devletlerin lehine, mihver devletlerinin ise aleyhine değişti. Operasyonun asıl amacı Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askeri müdahalesini önlemekti. Saldırı sonucu 12 Amerikan savaş gemisi ciddi şekilde hasara uğramış veya batırılmış ve 188 savaş uçağı imha edilmiş ve 2403 Amerikan askeri ile 68 sivilin ölümüne neden olmuştur. Bununla beraber Pasifik filosunun 3 uçak gemisi, üssün önemli tankerleri, denizaltılar ve fabrika gemileri gibi unsurları limanda değildi ve zarar görmekten kurtulmuştu. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak her zaman Nazilerin gizli silahlarından bahsedilmiştir. Ama Japonların ürettiği veya tasarladığı gizli silahlardan pek fazla söz edilmez. Fugo balon bombaları. Bu buluşta Japonya'nın farklı bölgelerinde 8000 metre yükseklikte balonlar fırlatarak rüzgarın değişimini görmek için savaşın başlamasından yaklaşık 20 yıl önce deneyler yapan meteorolog Wasaburo Oishi'den esinlenilmiştir. Bu testten öğrendiği şey balonların rüzgarla batıdan doğuya doğru taşındığıydı. Başka bir deyişle bu balonların büyük olasılıkla Amerikan topraklarına ulaşacağı anlamına geliyordu. 1944'te Japon ordusu bu bilgiyi ele geçirdi ve bu teknolojiyi herhangi bir asker veya uçak kullanmadan düşmanı evlerinde bombalamak için kullanmayı düşündü. Japonya ABD'ye zarar vererek onların hala savunmasız olduklarını göstermek istiyordu. Ancak Japon ordusu cihazı aynı yükseklikte tutmak için balondaki gazı boşaltacak veya bir kum torbası bırakacak otomatik bir irtifa kontrol cihazının uygulanmasıyla tüm konsepti yeni bir seviyeye taşıdı. Sistemin gerçekten akıllıca olan kısmı balonun Amerikan topraklarına ulaştığında bombayı nasıl fırlatacağıydı. Okyanustan çıkıp karaya girdiğinde akım değişecek ve balonun yükselmesine neden olacaktı. Balon 9000 metre yüksekliğe ulaştığında ise bomba serbest bırakılacaktı. Kullanılan bombalar 15 kilogramlık antipersonel bombaları veya büyük orman yangınlarına neden olmak için daha fazla amaçlanan 12 kilogramlık bir yangın bombasıydı. 1944'ten Nisan 1945'e kadar bu tür balon bombalarının 9000'i ABD topraklarına gönderildi. Aslında sadece 300'ü ABD topraklarına ulaştı ve bunlardan sadece bir tanesi ölüme sebebiyet verdi. ABD ordusu bu bombaları kabul ettikten sonra 2700 ABD askeri patlayıcıları engellemek için kilit noktalara yerleştirildi. İlk başta ABD ordusu bu balonların kökeni konusunda şüpheciydi. Bazıları bunun Japonlar tarafından değil de Almanlar tarafından yapıldığını düşünüyordu. Bununla birlikte balonu tartmak için kullanılan kumun analizi balonların kökenini anlamlandırdı. Çünkü kumdan elde edilen mineraller Asya kökenli olarak tanımlanmıştı.
ABD hükümeti bu balonlarla ilgili haberleri düşmanı cesaretlendirmemek adına gizli tuttu ve halk bu durumu ancak savaş bittikten sonra öğrenebildi. Mitsubishi J-8M. Bu uçak Mitsubishi tarafından üretilen Japon yapımı bir roket önleme uçağıdır. Uçak, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Almanların ürettiği Messerschmitt M163 uçağı üzerinden geliştirilmiştir. Japonlar müttefik kuvvetlerin Avrupa'daki bombalı saldırılarını gördükten sonra benzer bir saldırının Japonya üzerinde gerçekleşmesinden korkarak bir roket önleme uçağı üretmek istiyordu. Askeri yetkililer böyle bir saldırının an meselesi olduğunu düşünmekteydiler ve Amerikan Boeing B-29 Super Fortress bombardıman uçakları çoğu Japon savaş uçağının ulaşabildiğinin daha üstünde bir noktada uçmaktaydı. Bu yüzden de Messerschmitt M163 uçağı bu sorun için geçerli bir çözüm olarak gözükmekteydi. İncelemek için çalışan bir modele sahip olmamalarına rağmen Japon mühendislerin ürettiği bir prototip savaş bitmeden test edildi. 7 Temmuz 1945 tarihinde Mitsubishi J-8M uçağı ilk uçuşunu kıdemli yüzbaşı Toyohiko Inuzuka kontrolünde gerçekleştirdi. Ne yazık ki bu test facia ile sonuçlandı. J-8M motorları dik tırmanış esnasında durarak uçağın düşmesine ve pilotun ölmesine sebebiyet verdi. Sentoku Class Mega denizaltı. Japonya bu devasa savaş araçlarından savaş sırasında 3 tane üretti. Bu araçlar ile Japonya geleneksel şekilde enerji üreten en büyük denizaltı rekorunu elinde tutmaktadır. Japonya'nın Pasifik Okyanusu egemenliği planını destekleme amacını taşıyan bu denizaltılar Panama kanalına saldırmak için üretilmişlerdi. Denizaltılar 3 adet Aichi M6A1 uçağı veya 800 kilograma kadar bomba taşıyabiliyordu. Uçaklar ön kulede yer alan mancınıklarla havalanmaktaydı ve denizaltı yüzeye çıktıktan sonra 45 dakika içinde harekete geçebiliyorlardı. Bu denizaltılarda Almanlardan ilham alınarak üretilen ve radar ile sonar sinyallerini emen kalın, lastik benzeri bir kaplama da bulunmaktaydı. Japonlar tarafından ABD topraklarına nokta vuruşları yapabilmek amacıyla tasarlanan 1942 yılında 18 adet planlanan fakat savaşın kötüye gitmesiyle ve projenin yaratıcısı Amiral Yamato'nun ölümü sebebiyle sadece 3 adet yapılabilen bu denizaltı 1960 yılında nükleer saldırı denizaltıları yapılana kadar dünyanın en büyükleri unvanını taşıyordu. Gemiler için planlanan ilk görev Panama kanalını bombalamaktı fakat Okinawa'nın düşman eline geçmesiyle bu plandan vazgeçildi. ABD uçak gemilerine karşı bir önleyici görevi planlandı ama bu da gerçekleştirilemedi. Savaş sonunda Amerikalılara teslim olan denizaltılardan birisi Sovyetlerin inceleme isteğini engellemek amacıyla batırıldı. Kalan 2 denizaltı ise daha sonra Hawaii açıklarında ABD donanması tarafından atış taliminde kullanılarak batırıldı. Yokosuka MX-7 kamikaze uçağı. Savaş ilerledikçe Japonların intihar saldırısı teknikleri de gelişmeye başladı. Öyle ki sadece bu amaç için üretilen uçaklar da bulunmaktaydı. Yokosuka MX-7 roket ile itilen bir hava aracıydı ve 1944 yılının Eylül ayında ilk kez kendini gösterdi. Japonlar bu uçağın üretimi için mümkün olduğu kadar az önemli malzeme kullanmaktaydı ve uçağın üretimi oldukça temeldi. Savaş sırasında Yokosuka MX-7 uçağı bir Mitsubishi G4M'nin gövdesinin altında taşınarak hedefe yaklaşıyor ve bir noktada serbest bırakılıyordu. Düşüş sırasında pilot mümkün olduğunca hedefe doğru süzülmeye çalışarak roketleri ateşliyor ve hedefe çarpıyordu. Bu silah yaklaşık olarak 1200 kilogramlık bir savaş başlığına sahipti ve yüksek hızı sebebiyle hava karşıtı silahlar tarafından durdurulması neredeyse imkansızdı. Ancak süzülme evresinde oldukça savunmasız bir durumdaydı ve roketler bir kez ateşlendikten sonra yönlendirilmesi pek mümkün değildi. OI model süper ve ultra ağır tanklar. Japonlar genel olarak tanklarıyla tanınmazlar ancak savaş sırasında orta ağırlıklı 97 Chiha da dahil olmak üzere oldukça başarılı tanklar üretmekteydiler.
Ancak 2. Dünya Savaşı'nın ilerlemesiyle beraber Japonların hedefleri de büyüdü. Öyle ki Pasifik bölgesinde kullanma amaçlı süper ultra ağır tankların üretimi düşünülmeye başlandı. Bu araçlar 100 ila 120 ton ağırlığındaki gövdelerinde 11 kişilik bir mürettebat bulunduracaklardı. Süper ağır tank 3 taret, 1 büyük top ve 2 küçük top ile donatılmaktaydı. Söylenenlere göre bu tanklardan biri Mançurya'ya gönderilmişti ancak savaş görüp görmediği belli değil. OI model tankının ana özelliklerinden biri kalın zırhıydı. Zırhı 200 mm'ye kadar maksimum kalınlığa, yanlarında 35 mm artı 75 mm plakalara ve arkada ise 150 mm'lik kalınlığa sahipti. Aracın çok ağır olması ve 11 mürettebat taşıması gerekiyordu. Bu ultra ağır tankın tam ayrıntısı, projenin belirsiz doğası ve savaş sonrası ele geçirilebilen sınırlı belgeler nedeniyle bilinmemektedir. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.